Dostlar selamlar, 27 Eylül Cumartesi bültenine hoş geldiniz. Cumartesi günleri için hedef oranımız 1.72. Bunu karşılayacağını düşündüğümüz, hatta üstüne çıkacağını düşündüğümüz 4 tane maçımız var. Maçlara geçmeden öncesinde her gün saat 4'te analist ile beraber bir sonraki günün maçlarını değerlendiriyoruz. Enine boyuna saha içi detayları konuşuyoruz ve tahminlerimizi iletiyoruz. Bayis eğitim serisini artık sonlandırdık. Orada öğrendiğimiz şeyleri artık hayata geçirme vakti. Sezonlarımız açık, Şampiyonlar Ligimiz var, Avrupa Ligimiz var. Bültenler artık eski haline, yani sezon içi haline döndü. Artık orada öğrendiklerimizden para kazanma zamanı diyebiliriz. Sizler de bu az öncesinde saymış olduğum içerikleri kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beğenileriniz bizim için önemli. İddia ile ilgilenen, bahise merakı olan kişilerin karşısına bu içeriklerin ulaşması için sizler de bir beğeni bırakarak bizlere destek olabilirsiniz diyelim ve haydi gelin ilk maçımız olan Leeds United Bournemouth maçı mücadelesine geçelim. Şimdi Leeds United Championship'te oldukça keyifli bir futbol oynuyordu Daniel Farke ile. Ama aynısını Premier Lig'de göremiyoruz. Çünkü iki ligin arasındaki segment farkı, gömlek farkı oldukça fazla. Everton'ı 1-0 yenerek başladılar sezona. Daha sonrasında Arsenal'dan 5 gol yedikten sonra 5-0 mağlup olduktan sonrasında kendi sahalarında Newcastle'la 0-0 berabere kalmayı başardılar. Başardılar diyorum çünkü maçın favorisi, ağır favorisi Newcastle'dı zaten. Son maçta ise Fulham'a 90 artılarda yedikleri golle 1-0 mağlup ayrıldılar. Şimdi Leeds United Bournemouth mücadelesine baktığımızda yani Leeds çok atak oynamayı sevmiyor Premier Lig'de veya da beceremiyor diyelim. Karşısında ise oldukça formda bir Bournemouth var. Sezona 4-2'lik Liverpool mağlubiyetiyle başladıktan sonra üst üste 3 maç kazandılar. Yani aradaki 2 ile 4. maç arasını kazandılar. Burada Tottenham'ı yendiler. Önemliydi Tottenham'ı yenmeleri. Ben burada ne bekliyorum? Baktığımız zaman Leeds'in rolanti oyununun, Farke'nin rolanti oyununun devam etmesini bekliyorum. Bournemouth'u maçın periyotlarında ara ara daha üst tarafta, daha atak, daha etkin görebiliriz. O yüzden burada Bournemouth'un kornerleri canlıdan değerlendirilebilir. Maç için ana tercihim ise maçta 4 gol çıkmayacağı yönünde. Leeds ileri gitmekte çok zorlanıyor. Hücum varyasyonları kısıtlı. O yüzden Leeds'ten çok fazla bir atak beklemeyip kapanacağını düşündüğüm için biraz daha Bournemouth tarafındayım ama tarafa gitmesi oldukça zor bir maç. Çünkü Elland Road sakinleri biraz daha oyunun içine girebiliyor taraftar olarak. Buradaki ana tercihim benim maç boyunca 4 gol çıkmayacağı yönünde olacaktır. Haydi gelin ikinci maçımıza geçelim. Martesi gününden ikinci maçımız Manchester City Burnley'i ağırlayacak. Baktığımız zaman City'de biraz kıpırdanmalar var. Özellikle Manchester United galibiyeti iç saha maçlarına baktığımızda Manchester United galibiyeti biraz daha moral oldu diyebiliriz. İç sahada çok keyif vermeyen bir City vardı. Çünkü Tottenham'a da ilk maçta Big Six'in ilk maçında 2-0 mağlup olmuştu. City cephesinde biraz daha kıpırdanmalar var diyebiliriz. Burnley tarafında ise Burnley özellikle Liverpool maçında çok şanssız bir maç geçirdi diyebiliriz. Maçı 90 dakika boyunca tuttular. Savunmayı iyi yapan bir Burnley var. Bu senelerdir böyle zaten. Burnley'nin maçları çok gollü geçmez genelde. Liverpool'da topu içeri atmakta çok zorlandı. 90 artılarda saçma bir penaltı diyebilirim ben. Yani özellikle orada bu segmentlerde, bu seviyelerde o hatalar olmaması gerekiyor. Hannibal yapılan bir ortada, daha pozisyon olup olmadığı bile belli olmayan bir ortada elini açtığı için bir penaltı kazandı. Salah da gole çevirdi ve Liverpool tek atıp 3 puan almayı başardı. Burada Burnley ne oynayacak? Şimdi Burnley'nin zaten oyun planı alt üstüne kurulu. Yani e, City'ye karşı burada beraberlik alsam, yani kuş taşa çarpsa bir gol atsam oldukça iyi bir veri onlar için. City cephesinde ise baskın oyun devam ediyor. Özellikle bu sene iyi başladılar. Yani çok dalgalı seneler geçirdi City. O domine ettiği senelerden sonrasında tabii ki beklenti yükseldi. O yüzden çok dalgalı süreçler geçirdi. Benim buradaki ana tercihim Burnley'nin bu savunma planını City'ye tutmayacağı yönünde. Çünkü çok geride karşılayan bir Burnley var. Yani Liverpool maçını ben tamamını izledim özellikle. Liverpool'da Szoboszlai 2-3 tane şut çekti ve biraz orada aktiflik olmaya başladı. Bunu City'de de deneyen oyuncular olacaktır. Phil Foden olabilir, Rodri olabilir. O yüzden ben burada City'den çok şutlu, yani çok şut attığı bir maç bekliyorum. Benim ana tercihim Manchester City'nin Burnley'e ilk yarıda bir gol atacağı yönünde. Çünkü pivot santraforları çok formda. Yani Liverpool'un Burnley karşısında yaşadığı sorun tam olarak oydu benim tespitimde.
Yani Ekitike ile Haaland'ı kıyasladığımız zaman Haaland orada daha yırtıcı, savunmayı çok yıpratan bir forvet. O yüzden ilk yarı 0.5 üstü idealdir. Bir de bu maç özelinde maçın özel etkinlikleri açılır ise Manchester City'nin minimum 20-25 şut bandını 21, 22, 23, 24 bandını değerlendirebilirsiniz. 20 şutun üstünde atacaktır bu maçta. Çünkü Burnley zaten kapanacağı için maç Burnley'nin 3. bölgesinde oynanacaktır diye düşünüyorum. Ama ana tercihim ilk yarı City'nin bir gol atacağı yönünde olacak. Cumartesi gününden üçüncü maçımızda Cagliari Inter'i ağırlayacak. Maça geçmeden öncesinde videoyu bu ana kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğeni bırakmadıysanız bir beğeni bırakmanızı, abone olmadan izliyorsanız da her gün gelen analiz videosunu kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmanızı rica edelim. Cagliari cephesine baktığımızda ise Cagliari Fiorentina ile 1-1 berabere kalarak sezonu açtı. Napoli'ye 1-0 yenildiler. Son maçta Parma'yı 2-0'la yendiler. Yani dengesiz bir Cagliari var. Kime ne yapacağı belli olmayan, biraz daha aslında o güne dair bir oyun planı olan, rakibe göre bir sistemi olmayan Cagliari var diyebiliriz. Semih Kılıçsoy'u aldılar. Semih de 2 maçta forma şansı buldu. Belotti var. Aslında ligin gediklilerinden Torino efsanesi. Bir dönem Benfica yaptı ama orada çok tutunamadı. Yani hücum hattı fena değil diyebiliriz. Esposito var formda. Inter cephesine baktığımızda ise Chievo yönetiminde Udinese'ye ve Juventus'a yenildiler. Udinese biraz sürpriz, Juventus'ta ise adeta bir gol düellosunda kaybeden taraf Inter oldu diyebiliriz. Torino'yu 5-0'la başlamışlardı aslında. Yani Inzaghi'nin oyun planının değişmesi biraz da oyuncuları etkiliyor diyebiliriz. Yani Chivu yeni bir sonuçta hoca. Tabii ki kendine ait doğruları var, yanlışları var. Ve buna göre bir oyun planı oturtmaya çalışıyor. Biraz zamana ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Bu sene Martinez'den ziyade Thuram çok formda. O yüzden Thuram'ın bahislerini biraz daha değerlendirmekte yarar var. Buradaki ana tercihimiz Cagliari karşısında Inter'in hata yapmayacağı yönünde olacak. Çünkü devlerin birbiriyle oynadığı bir hafta olacak. Inter burada Cagliari'den 3 puanı cebine koyup diğer maçların skorlarını takip etmek ister. Sezon başı da olsa sezonun ilerisinde bu tarz küçük maçların, görece küçük maçların puanlarının her takım çok arıyor. O yüzden burada Inter kazanır. Bir de player'ımız olsun burada tercih olarak. Az önce söylediğim gibi takip ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de gol atmayı başardı. 2 tane attı hatta. Buradaki ana tercihimiz bizim Thuram'ın Player'daki ana tercihimiz Thuram'ın gol veya asist yapacağını düşünüyorum ben. Maç geneli ana tercihimiz ise Inter'in maçı kazanacağı yönünde olacak. Çok zorlanmadığı bir Cagliari deplasman olur diye düşünüyorum. Cumartesi gününden son maçımız ise Tottenham Wolverhampton'ı ağırlayacak. Bir İngiliz beyefendisi olan Thomas Frank'in Tottenham'ın da işleri iyi gidiyor. İyi bir kamp dönemi geçirdiler. Bunu aslında sezona girişte de fark ettik. Thomas Frank yeni gelmesine rağmen oyuncularıyla olan iletişimi, motivasyon şekli, yaklaşım şekli oldukça iyi bir hoca. Hatta YouTube'da şu an editleri dönüyor. Beyefendiliği, güler yüzlülüğü, işleri konuşarak çözmesi, e, o gerginliği yansıtmaması takıma Tottenham'a olumlu bir etki yaptı diyebiliriz. City'yi deplasmanda 2-0 yendiler. Sezona 3-0'lık Burnley galibiyetiyle başladılar. Tottenham'da işler iyi gidiyor diyebiliriz. Wolverhampton cephesine baktığımızda ise Vitor Pereira'nın öğrencileri için işler çok kötü. Bu sene ben Premier Lig'de Wolverhampton'ın tutunabileceğini düşünmüyorum. Özellikle Mateus Cunha'yı Manchester'a verdikten sonrasında hücum varyasyonları tamamen bitti diyebiliriz. Burada ana ve tek tercihimiz var zaten. Siz de anlamışsınızdır yorumlarımızdan. Tottenham cephesinin çok rahat bir maç geçireceğini düşünüyorum. 1 ve 1.5 üstü günün idealidir benim gözümde. Tottenham Hotspur Stadyumunda kendi evinde ritim yakalamış Tottenham. Taraftarıyla bütünleşmiş, hocasıyla futbolcu ilişkisi çok iyi olan Tottenham Wolverhampton'a minimum 2 gol atarak maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizler de her gün 4'teki analiz programını kaçırmamak ve bahis eğitimleriyle öğrenerek kazanmak için abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın ki diğer insanlara da ulaşabilsin. Maçlara dair görüşlerinizi yorumda paylaşırsanız oradan da fikir alışverişi yapabiliriz. Unutmayın bahiste para böyle kazanılır.